Evet, hayat adil değil. Çoğu insanda hayata 10-0 galip başlıyor. Fakat sıfırdan başlayıp durumu eşitleyen, hatta galip olan çok sayıda insan da var. İşte şimdi anlatacağım başarı hikayesi de bunlardan biri. Çoğu insan hikayemize konu olacak kadının adını bilir ama onu gerçekten tanımaz. Sizi Harry Potter serisinin yazarı ve ilk dolar milyarderi kadın yazar olan J.K. Rowling ile tanıştıracağım. Hazırsanız başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zile tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. 1965'te İngiltere'de doğdu. Zorluklarla dolu bir hayat onu bekliyordu. Joanne karakterine ve fiziğine güvenmeyen silik bir çocuktu. Kilolu olduğu için okulda katıldığı tüm spor aktivitelerinde başarısız oluyor. Bu yüzden arkadaşları onunla sürekli alay ediyordu. İçine kapanık biri haline gelmişti. Bunda psikolojisini mahveden ilkokul öğretmeninin de büyük payı vardı. Öğretmeni Bayan Morgan narsist, bağnaz ve sabit fikirli bir insandı. Öğrencilerini kendince zeka kapasitelerine göre hak ettikleri yere oturttuğuna inanıyordu. Joanne'i de kendi sıralamasına göre aptallar bölümüne oturtmuştu. Joanne yaşadığı bu olumsuzluklar yüzünden okuldan, öğretmeninden ve arkadaşlarından nefret ediyordu. Tüm ergenlik zamanlarında Joanne için en özel eylem yazmak oldu. Yazarak sorunlarından kaçıyor ve hayal dünyasında sürekli büyüyen bir dünya yaratıyordu. Bunları ise kimseyle paylaşmıyordu. Zaman geçtikçe fiziği değişti ve kendine güveni yerine gelmeye başladı. Fakat hala ruhunda geçmişin izlerini taşıyordu. Ailesinin yönlendirmesiyle girdiği Exeter Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Üniversiteden sonra da sekreterlik yapmaya başladı. Fakat bu iş onu tatmin etmediği için kısa süre sonra bıraktı. 25 yaşındaydı, işsizdi ve ne yapacağına karar veremiyordu, bunalımdaydı. Üstüne üstlük bir de annesini toprağa vermişti. Her şey üst üste geliyordu. Yaşadığı yerden kaçmak için eğitmen olmaya karar verdi ve İngilizce öğretmeni olarak Portekiz'e gitti. Farklı bir şehir ve farklı bir işle kendini yenileyebileceğini düşündü. Yalnızdı, sığınacak bir liman arıyordu ve çok da ölçüp tartmadan 1992'de entelektüelliğinden ve yakışıklılığından etkilendiği bir televizyon muhabiriyle evlendi. Bu evliliğinden bir kız oldu. Maalesef talihsizliği evlilik hayatında da peşini bırakmamıştı. Eşi bir süre sonra adeta bir canavara dönüşmüştü. Onu darp ediyor, ilişkiye zorluyor ve sık sık öfke nöbetleri geçirip evi dağıtıyordu. Hayatı bir kere daha cehenneme dönmüştü. Psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü eşinden 1995 yılında boşandı. Yaşadıkları onda derin izler bırakmıştı fakat her zamanki gibi tüm bunlardan hayalinde yarattığı dünyaya sığınarak sıyrılmaya çalışıyordu. Kızıyla tek başına kaldı ve hayata tutunmaya çalıştı. Bu dönemde tek geçim kaynağı işsizlik maaşıydı. Hayatını sonlandırmayı bile düşündü ama kızını düşünerek vazgeçti. Yeni bir başlangıç için kız kardeşinin yaşadığı şehir olan Edinburgh'e taşınmaya karar verdi. Bir tren yolculuğundayken zihninde bir karakter yaratmaya başladı. Raylar üzerinde dönen tekerlekler, sarsıntı, lokomotifin gücü. Her şey o anda ona ilham veriyordu. Sanki evren o an sadece onun için çalışıyordu. Tüm hikaye gözünün önünde belirmeye başladı. Hayal ettiği karakterin onunla bağlantılı diğer karakterlerin ve içinde bulundukları dünyanın hikayesini tamamlamasıysa tam 5 yılını alacaktı. Edinburgh'e vardığında ise bir sorunla karşılaştı. Ev bulamıyordu çünkü kimse işsizlik maaşıyla geçinen yalnız bir anneye ev kiralamak istemiyordu. İşte bu dönemde hayattan intikam alırcasına sürekli yazıyor, kelimeler adeta kaleminden fışkırıyordu. Bu sefer yazdıklarını sadece kendine saklamayacak, bir kitap haline getirip bastıracaktı. Amacı buydu. Bir kafede çocuğunu yanındaki pusette uyuturken çalışarak kitabını tamamladı. O yaşadığı her şeyi kendi hayal dünyasında değiştirerek yeniden yarattı. Örneğin ilkokulda soy ismi Potter olan bir arkadaşı vardı. Kendi soyadıyla dalga geçildiği için Potter soy isminin harika olduğunu düşünüyordu. İşte Harry Potter karakterinin soy ismi de buradan geliyordu. Bu arada ev sorunu devam ediyordu fakat nihayetinde bir ev sahibiyle kirasını geciktirmeyeceğine söz vererek anlaştı. O kadar sevinmişti ki ev sahibinin boynuna sarıldı. Tamamladığı kitabı 12 yayın evine gönderdi ama hiçbirinden olumlu yanıt alamadı. Yine de kitabını göndermeye devam etti. Sonunda Joanne olumlu bir yanıt aldı. Küçük bir yayın evinin sahibinin küçük kızı Joanne'in kitabını okuyup çok sevdi. Babasını ilk kitabın basılmasına da ikna etti. İlk kitabının basımında yayıncısı erkek okuyucuların kadın bir yazarı okumaktan çekineceğini düşündüğü için adını kitaba J.K. Rowling olarak ekledi. Bu sayede yazarın erkek olduğu izlenimi uyandırılacaktı.
Kitap yayınlandığında hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından çok beğenildi. Yayın evi dahil hiç kimse Joanne'in kitaplarının bu kadar okunacağını tahmin edemedi. Çünkü Harry Potter serisi tüm dünyada 400 milyonun üzerinde sattı. Kitaplarından uyarlanan sinema filmleri gişe rekorları kırdı. Tüm bunlar Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling'i dolar milyarderi olan ilk kadın yazar yaptı. Joanne'in kitabını tamamladıktan sonra gönderdiği fakat kendisine olumsuz dönüş bile yapmayan kibirli ve büyük yayın evlerinin pişmanlığını bir düşünün. Seni görmezden gelenlere rağmen büyük bir başarıya imza atmanın zevkini hiçbir servet sağlayamaz. Çocukluğu mutsuz geçen bir çare Joanne ya da herkesin, milyonlarca insanın onu tanıdığı ismiyle J.K. Rowling Harvard Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada hepimizin kulağına küpe olması gereken şu sözleri söylemişti. Hayatta bazı başarısızlıklar kaçınılmazdır. Ben feci bir şekilde başarısız olmuştum. Evliliğim kısa sürmüş ve elimde patlamıştı. Yalnız ve işsiz bir anneydim. Tanıdığım en büyük başarısızlık bendim. Anladım ki başarısızlık gereksiz olandan kurtulmak demek. Kendime başka biriymiş gibi davranmayı bıraktım ve tüm enerjimi benim için önemli olan o tek işi bitirmeye harcadım. Başarısızlık bana başka hiçbir yolla öğrenemeyeceğim şeyler öğretti. Dünyamızı değiştirmek için sihre ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan güç zaten içimizde mevcut. Hayatta tıpkı bir hikaye gibidir. Ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar iyi olduğu önemlidir. Hayatınızı iyi hale getirmek için elinizden geleni yapın. Joanne hayallerinin peşinden koştuğu ve en zor zamanlarda bile asla vazgeçmediği için başarılı oldu. Hala yazmaya ve üretmeye devam ediyor. Başarılı olarak adlandırdığımız kişiler pes etseydi hayatımızdan neler eksilirdi? Hiç düşündünüz mü? Hayallerinizi küçümsemeyin ve kimsenin sizi vazgeçirmesine izin vermeyin. Sadece kendi mutluluğunuz için değil, diğer insanların hayatlarına katacağınız değer için de başarı hikayenizi oluşturmayı önemseyin. Videomu sevdiyseniz ve bunları yayınlamaya devam etmemi istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zile tıklayarak tüm bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.